Sevgili dostlar, herkese merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün musamaha, hoşgörü, tolerans, Türkçe, Fransızca, Latince ve Arapça karşılığı olan bir kelimeyi konuşmak istiyorum. Aslında içini doldurmak, hoş görmek, hor görmemek tam zıttı. Hoş görmek, yaratılanı yaradandan ötürü hoş görmek. Yani bunu Allah yarattı. Mahlukatın, yaratılmışların içerisinde kıymetli bir varlık var, şu anda bir takım kusurları, ama bu yaptığı hareketin direkt muhatabı ben değilim. Mutlaka önceden aldığı bir darbe neticesinde bu hareketi, bu eylemi yapıyor. Acaba nereden yer aldı? Ben bunu nasıl telafi edebilirim? Nasıl tedavi edebilirim? Nasıl üzerime almadan atlatabilirim? Ya da bu insanın söylediğini, evet bu bende var, olabilir, olma ihtimali yüksek. Ya ben de kendini görüyorum, itham ediyor, ya da bende gerçekten bu var ve benim eksiğimi bana söyleyen kıymetli bir zat diyerek iki türlü de hem iyi manada hem diğer karşıt manada hoş görmek, tolerans sahibi olmak, musamahakar davranmak, yani affedici olmak özelliği insanoğluna çok yakışıyor. Çok affedici. Bunu Allah emrediyor. Ben affetmek zorunda mıyım insanları? Affetme. Al yükü üstüne, taşı bakalım nereye kadar. Ambulans gidiyor önümüzde. Ambulansın içinde bulursun kendini. Bu kadar insanın yükünü üzerine ala ya kalp rahatsız olur, ya tansiyon rahatsız olur, ya da beyin kanamasından öte aleme yolculuğa hızla çıkabilirsin. Ben niye bunu söylüyorum sevgili dostlar? Bakın, Allah Teala şu muhteşem bedeni bize en güzel şekilde taşıyalım, en güzel şekilde hizmet ettirelim. Hem kendimizi hem tüm insanlığa adına bize lütfetmiş. Bu nimetleri en güzel şekilde üzerimize taşımak varken neden bunu kendimize dert haline, ızdırap haline, sıkıntı haline getirip de yaşadığımız alemin, yaşadığımız dünyanın içinde kendimize girdap oluşturuyoruz? Peki bu nasıl düzenleyebiliriz, nasıl yapabiliriz derseniz, öncelikle hoş görme halini kendinizde hoş göreceksiniz. Taklit ederek başlayabilirsiniz, başkasından modelleyerek. Sonrasında kendiniz de bu halin ne kadar güzel olduğunun bilinciyle gelecek günlerinizi çok güzel kılabilirsiniz. Hz. Yunus Emre, Hz. Mevlana, bu insanlar hep hoş görmüşler. Hoş görerek, alttan alarak, samimi olarak, tahammül ederek büyümüşler. Sabreden derviş muradına ermiş. Sabretmeyen derviş muradına ermeyen gebermiş derler. Yani ölmüş. Peki bize yakışan hangisi? Sabretmek, musamahakar olmak, tolerans sahibi olmak. Aziz dostlar, insan çok kıymetli bir varlıktır. Hepiniz çok kıymetlisiniz, inanın. Sevseler de sevmeseler de, sizi anlasalar da anlamasalar da çok kıymetli varlıklarsınız, inanın. Ve kendi kıymetinizi kendiniz bilmediğiniz zaman insanlar sizin kıymetinizi bilemezler. Kıymeti bilenin kıymeti bilinir. Başkalarını düşündüğünüz kadar kendinizi düşünmüyorsanız vay halinize. Bu bencillik demek değildir. Önce can, sonra canan. En büyük hataları yapan insanların bile bir vazife ile vazifelendirildiğini, görevlendirildiğinin bilincinde olarak hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Haşa, biz yaratıcı, Halik değiliz. Mahlukattan sorumlu da değiliz. Ama etrafımızda olan insanlarla ilgili bir takım sorumluluklarımız söz konusudur.
Ama yaratıcı boyutuyla değil, yaratılmış boyutuyla, insanların hayrına, insanların iyiliğine, insanların duygu, düşünce dünyalarına katkı sağlamak elbette vazifemiz. Doğru, haklısınız, haklıyız. Ama onlar neden böyle yapıyor, niye akıllarını başına almıyor diyerek onlarla kavga etmek, onlara savaş açmak hususunda hassasiyetimiz olmalı. Bu demek değildir ki adam öldüreni hoş görelim. Bu demek değildir ki yalancıları hoş görelim. Ama biz hakim, kadı, polis değilsek insanları cezalandırmak bizim vazifemiz değil. Her koyun kendi bacağından asılır diyerek bu atasözü olarak bize nakledilen şeyin herkes yaptığını karşılığını görür, ben bir şey yapmasam da diyerek mahallenizi temiz tutmaya çalışmak gayreti içerisinde olmayın demiyoruz. Güzel insanların var olması için bizim güzel örneklikler olmamız lazım. Alttan alarak, herkesin güzel taraflarını görerek hoş bakan hoş görür. Sen hoş bakmayı bilmiyorsan nasıl hoş göreceksin? Siyasette, ticarette, cemiyette hoş görmeme hastalığı başladı maalesef. Maalesef kimse kimseye tahammül edemez oldu. Neden? Biz böyle değildik ki. Bu kadar değildik. Niye böyle oldu? Partili partiliye, tüccar tüccara, cemiyet insanı, herhangi birisi bir başka gruptaki insana neden bu kadar düşmanca tavırlar içerisinde olduk? Bize yakışıyor mu Allah rızası için? Hiç yakışıyor. Alttan almak varken, güzel konuşmak varken, güzel seviyelerde olmak varken neden? Bize yakışmıyor ki bu. Bize yakışan musamahakar olmak, sevgi ile bakmak, sevgiyi var etmek, sevgili olmak, sevgililer kılmak, karşımızdaki insanların ne kadar kıymetli, değerli, sevgili insanlar olduğunu onlara hissettirmek. Marifet bu, bahane bu, güzellik bu. Peki yapabiliyor muyuz? Hayır. Şu rahmet damlaları her biri yağdığı yeri, yeryüzünü, arzı ve noktalarını bilirken biz başıboş mu yaratıldık Allah aşkına? Herkes bir varlık aleminde sorumluluk ile var olurken biz neden sorumluluğumuzun farkında değiliz ki en mesul olan, sorgu, sual üzere olan ve bu hususta sorumluluğunu bilmek durumunda olan kişi biz olmamıza rağmen neden sorumluluğumuzun farkında değiliz? Bakınız, alttan almak insanı yerin dibine sokmaz, daha da yükseltir. Tevazu gerekir, alçak gönüllü olmak. Tevazu sahibi olan insanlar hoş görür, hoş görebilir. Sen kibir doluysan, büyüklük taslayan ve büyüklük hastalığına tutulmuş bir insansan hangi makamda olursan ol, makam yükseldikçe tevazu artması lazım. Ters oranda bir hareket varsa o insanın felaketi olur. Toplum içinde de, halk katında da, hak katında da rencide olur. Bu bir hastalıktır. Anında bulaşır. Sakın bende yok deyip sevinmeyin, laf atmayın böyle olmayanlara. Anında size de bulaşır. Yapmayın. Hoş görün. Hor görmeyin. Hoş görürseniz hoş görürsünüz. Hoşça bak zatına diyenlerle muhatap olursanız hoşça bakarsınız zatınıza. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoş bir şekilde kal. Hep iyi kal inşallah diyerek biz Allah'a ısmarladık demiyor muyuz? Allah'a ısmarladık. Kimi, seni, beni, hepimizi. Hoşça kal, hoşça kalın. Siz de hoşça kalın. Ne güzel. Türkçe ifadeler, gönül ifadeleri. Allah bu sevgi selinden, duygu güzelliğinden, ifade düzgünlüğünden sizleri, bizleri ayırmasın. Hoşça bakalım, dostça bakalım, cömertçe bakalım, beraberce madde ve mana aleminde yükselelim. Bizi arayan, bizi soran kim varsa onlara mutlaka biz de geri bildirim yapalım. Aramayanları da biz arayalım. Sevmeyen, sevemeyenleri de biz sevelim. Onlara da sevdirelim kendimizi, alemi ve bütün istikbali. Allah bu duygu, düşüncelerle inşallah
ömrümüzü şu rahmetin yağdığı anda bereketli kıldığı gibi gelen günlerimizde, geçen günlerimizden güzel eylesin. Hepimizi hoş gelen, güzel gören, güzel kılan sevgili kullardan eylesin inşallah. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.